Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hayvan figürlü battaniye yapımı part 6 ile devam ediyoruz. Bu bölümde kelebek, uğur böceği, bir de flamingo figürlerinin yapımını anlatacağım size. Ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olur, videomu beğenir, bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar artık kelebeğimizin yapımına başlayalım. Şimdi kelebek için arkadaşlar ipimizi ben iki kat kullanacağım. Sizler dilerseniz yine tabii ki tek kat kullanabilirsiniz. Bunun için bakın ipimin içerisinden bir miktar ip çıkardım. Şimdi arkadaşlar bakın. Öncelikle sihirli halkayla başlayalım arkadaşlar. Bakın hemen bir adet sihirli halka yapıyorum. Şimdi 6 adet zincir çekeceğim arkadaşlar. Bakın ilk zincirimi çektim. Hemen 5 adet daha zincir çekeyim. Yalnız şurada bir hata yapmışım. Tek ilmek gelmiş zincirim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. 1 adet zincir çektim. Hemen 5 adet daha zincir çekelim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi arkadaşlar ilk zinciri atlıyorum. İkinci zincirin içerisine girip bakın bir adet ilmek kaydırıyorum. Şimdi ardından arkadaşlar tığıma 3 defa ipimi doluyorum. Ardından bakın sihirli halkamın içerisine batıp bir adet ilmek alıyorum. Dörtlü trabzan yapacağım arkadaşlar. Bakın ilmekleri ikişer ikişer çekiyorum. Bakın 1, 2, 3 ve 4. Bakın bir adet dörtlü trabzan yaptık. Şimdi arkadaşlar 2 defa doluyoruz bu defa ve yine sihirli halkamızın içerisine girip bu defa ikişer ikişer çekerek üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bakın 2 kere daha doladım ve sihirli halkamın içerisine girip yine ikişer ikişer çekerek üçlü trabzanımı yapıyorum yine. Şimdi arkadaşlar hemen bir adet ikili trabzan yapalım. Bakın 2 kere de çektim. Ardından 2 adet zincir çekiyoruz ve şöyle bir miktar sıkıştırayım arkadaşlar. Sihirli halkanın içerisine girerek bir adet ilmek alıyoruz ve tığımızda bekleyen ilmekten kaydırıyoruz. Şimdi arkadaşlar 3 adet zincir çekeceğiz. Bakın 1, 2, 3. İkinci kanadımıza geçiyoruz bu arada. 3 adet zincir çektik. 2 adet tığımıza ip doluyoruz ve hemen bir adet üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu üçlü trabzandan 2 tane daha yapalım. Şurayı bu üçlü trabzanı bir tekrarlayacağım arkadaşlar. 2 adet ip olunca burada bir sihirli halkanın içerisinden ipi düzgün alamamışım. Bakın hemen 2 adet tığıma ip doladım. Sihirli halkamın içerisine girip bakın üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 adet daha yapacağım arkadaşlar. Toplam 3 tane üçlü trabzan elde etmiş olacağız. Bakın hemen ikincisini yaptım. Tekrar 2 kere doladım. Bakın. Üçüncüsünü de yaptım. Yani toplamda 3 adet üçlü trabzan yaptık. Şimdi 3 adet zincir çekelim. Ardından sihirli halkamıza girerek ilmek kaydıralım. Şimdi bu kanadın aynısını tekrar yapacağız arkadaşlar. Yani 3 adet zincir çekiyoruz. Ardından 2 adet dolayıp üçlü trabzan yapıyoruz. Toplamda 3 tane. Bakın bu birincisi. Hemen tekrar 2 kere doluyorum. Bakın bu ikinci üçlü trabzanım. Hemen bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. 2 kere doladım. Ve bu da benim üçüncü üçlü trabzanım. Şöyle iplerimi bir miktar
düzelteyim arkadaşlar. Ardından bakın 3 adet zincir çekiyorum ve sihirli halkamın içerisine girerek bir adet ilmek alıyorum ve tığımda bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Hemen arkadaşlar şu başlangıçta yaptığımız büyük kanadın aynısından şimdi bir tane daha yapacağız. Şöyle bakın arkadaşlar, hemen 2 adet zincirimizi şöyle 1 2 adet zincirimizi çektik. Ardından tığımızın üzerine bir adet ilmek alıyoruz ve bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Ardından arkadaşlar tığımızın üzerine 2 defa ip dolayıp bir adet üçlü trabzan yapıyoruz. Yeniden 2 kere ip dolayıp bir adet üçlü trabzan yapıyoruz. Şöyle iplerimi bir miktar düzelteyim. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın 1, 2, 3 kere dolayıp bu defa bir adet dörtlü trabzan yapıyorum. Bakın ikişer ikişer çekerek şöyle, şurası olmadı. Evet. Dörtlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın 2 adet zincir çektim. Ve bakın şurada gördüğümüz zincirin içerisinden geçiyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Bakın. Yani şöyle diyeyim size arkadaşlar. Son 2 trabzanımızın şu en üstünde yer alan iplerinin içerisinden geçip bir adet ilmek alıyoruz. Ve tığımızda bekleyen ipten kaydırarak bakın bir adet pıtırcık yapmış oluyoruz. Ardından arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4 adet zincir çektim. Ardından bakın sihirli halkama girip bir adet ilmek alıp tığımda bekleyen ipten kaydırıyorum. Yalnız arkadaşlar önce şu sihirli halkamın ipini bir miktar şöyle sıkıştırmam gerekiyor ki daha sonra kaydırdığım noktada kalmasın. Bakın hemen kaydırmamı yaptım. Ardından arkadaşlar hemen bakın bir adet zincirinizi çekin ve uzunca ipinizi uzunca bir miktar tutarak kesin. Şimdi arkadaşlar ipimi keseyim, ardından düzelteyim, kelebeğimize devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın kelebeğimizi tamamladık. Şuradaki kısa ip arkadaşlar bakın şu ucunu düğümlediğim ip benim sihirli halkamın ipi. Şimdi kelebeği bildiğiniz gibi ben 2 kat ipten yapmıştım. 2 kat iple örmüştüm. Dolayısıyla burada 2 adet ip var. Bakın ucunu düğümleyip bunu kelebeğin birinci anteni olarak yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın uzunca ip bırakın demiştim. Bakın hemen bu ipimizi alıp şimdi kelebeğimizin şu şekilde etrafında bir dolayacağız. Yalnız dolarken arkadaşlar bakın bunlar benim uzun kanatlarım, bunlar kısa kanatlarım. Buna dikkat edin. Yani kelebeğin tam ortasından üstte uzun, altta kısa, üstte uzun, altta kısa şeklinde gelmesine dikkat edin. Zaten aslında bitiş noktası 2 uzun kanadın arasında olduğu için karıştıracağınızı da zannetmiyorum. Şu anteninizi bir tutun arkadaşlar. Bakın ardından şu ipinizi şu şekilde sarın. Şöyle birkaç tur dönelim. Yalnız kelebeğinizin formunu bozmamaya lütfen dikkat edin sararken. Bakın şöyle birkaç tur saralım. Sanırım bu miktar benim için yeterli. Bakın evet, bu miktar yeterli. Şimdi arkadaşlar bakın bunu, bu ipi hemen şu arkadan bakın şöyle alttan bir geçirelim öncelikle. Şurada bir sabitleyelim. Diğer
şeyimizi de düzeltiriz, onu sıkıntı değil. İçeri kaçtı diğer antenimiz. Hemen onu da bir düzeltelim. Bakın bu ipimiz de antenimizin içinden geçmiş. Bakın hemen şu şekilde bir sabitleyelim. Hemen şöyle bir düğüm de atabiliriz aslında arkadaşlar. Bakın şöyle bir noktadan tığımızı geçirelim. Şöyle bir adet ilmek oluşturup şöyle bu ilmeğin içerisinden bunu çekerek bakın şu şekilde düğümlemiş oluyoruz aynı zamanda. Şimdi arkadaşlar bakın buna da bir düğüm atalım. 3 aşağı 5 yukarı aynı boya denk getirmeye çalışalım iki antenimizi. Şöyle elimi kaydırmayayım. Bakın şöyle bir bunu kılavuz alırsak bakın şu şekilde bir boy bizim için yeterli. Milimetrik aynı olmasına gerek yok arkadaşlar. Bakın evet. Hemen kalan ipimizi bakın şu şekilde keselim. Bakın kelebeğimiz bu şekilde. Şimdi kelebeğin ayrıntılarını yapalım arkadaşlar. Bakın farklı renk, daha doğrusu farklı ton bir pembeye geçeceğim. Şimdi arkadaşlar kelebeğin kanatlarını yaparken bakın şöyle trabzanlar yapmıştık. Bu trabzanları bakın şöyle iki yerden öncelikle trabzan boyu kadar bir çizgi yapalım, bir hat yapalım. Bakın ben şuradaki birinci trabzana atladım. Bu zaten zincirimizdi. Şu ikinci trabzana şöyle bir ucundan girip diğer ucundan çıkarak bir çizgi oluşturacağım. Bakın yine bir tane de nereye yapalım arkadaşlar? Şuraya yapalım mesela. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. İstediğiniz boyda yapabilirsiniz. Yahut istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben aralara benek yapmayı düşünüyorum. Bakın ikinciyi de yaptım. Şu aradakini atladım. Sanırım daha fazla yapmayacağım. Çünkü çok çizgili olsun istemiyorum ama benek istiyorum arkadaşlar ben. Bakın benek için mesela bir yandan şöyle elimi kaydırmayayım. Bakın hemen bir yandan şuradaki trabzandan bakın ipimi çıkaracağım. Tamamen düğüm tekniğiyle yapacağım arkadaşlar bunu. Bu arada şu şeylerimi bir kurtarayım. Arkadaşlar şunu bir açmam gerekecek. Ya da şöyle şunu kesmeyelim de. Şöyle neyse bir göstereyim size. Olmazsa ben burayı bir düzeltirim. Böyle de kalabilir. Çok sıkıntı değil aslında. Şimdi bakın arkadaşlar. Benik için ne yapıyorduk? Şöyle azıcık ilerisinden şöyle ipinizi çıkarın. İpinizi tam çekmeden şu şekilde iki kere dolayın. Ardından bakın şöyle küçücük bir benek elde etmiş olacağız. Ardından tekrar geri batın, arkadan çıkın. Mesela başka nerede yapalım? Şurada yapabiliriz yine bir tane. Hemen bu noktadan bir çıkmak istiyorum arkadaşlar. Bakın benek nerede yapacaksanız o noktaya iğnenizi geçirin. Bakın hemen tekrar yapalım. Şuradan şöyle bir geçirelim. İsterseniz bakın şu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın iğnemi geçirdim. Ardından bakın şöyle iki kere ipimi doladım ve çektim. Bu da bir diğer yöntem. Yine aynı mantık ama hangisini tercih ederseniz onu yapabilirsiniz. Bakın bu bir diğer benek. Hemen geri batalım. İpimizi çıkaralım. Nerelere benek yapmak istiyorsanız arkadaşlar bakın oralara yapabilirsiniz.
Şöyle bir adet de şuraya yapalım arkadaşlar. Şöyle tam ortaya. Şöyle şu yöntem bana hem daha kolay geliyor hem de bu şekilde oluşan noktayı ya da beneyi ya da gözü ben daha çok beğeniyorum. Onun için ben yine böyle yapacağım. Evet. Tekrar bunu güzel bir sıkıştırayım arkadaşlar. Tekrar bir geri batalım. Şimdi arkadaşlar bu alternatiflerinizi çoğaltabilirsiniz. İstediğiniz kadar benek yapabilirsiniz, istediğiniz sayıda. Yahut istediğiniz sayıda çizgi yapabilirsiniz. Şunu bir geri çekeyim. Bunun düğümü öne gelmiş. Evet. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Hatta şuraya belki bir çizgi daha yapabiliriz. Bakın şöyle şuradan çıkıp şuradan batabiliriz mesela. Evet. Ya da dilerseniz hiç yapmaya da bilirsiniz. Şimdi arkadaşlar diğer kanatlarıma da yapıp geri geliyorum. Kelebeğin son halini paylaşmak istiyorum arkadaşlar sizinle. Şimdi size nasıl çizgiler yapacağınızı göstermiştim. Ama ben kelebeğin çizgili halini sevmedim. Dolayısıyla çizgileri çıkardım. Tamamını bakın bu şekilde beneklere çevirdim. Son hali de kelebeğimin bu. Şimdi arkadaşlar hemen uğur böceğimizi yapmaya geçelim. Bakın bunun için öncelikle bir sihirli halkamızı yapalım. Sihirli halkamızı yaptık arkadaşlar. Bakın şimdi 4 adet ikili trabzan yapacağım. Tığımın üzerine bir adet ilmek doluyorum. Bakın halkamın içerisine giriyorum. Bunu 2 kere de çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Bu birinci, ikinci ikili trabzanımdı. Bakın bu ikinciydi. Tekrar yapalım. Bakın 3. Sonuncuyu yapalım. Bu da 4. Şimdi bir adet zincir çekiyoruz arkadaşlar. Hemen sihirli halkamızın içerisine girip bakın tığımdaki ipten kaydırarak bir adet kaydırma yapıyorum. Hemen buraya sökülmemesi adına bir adet zincir çekeceğim ve ipimi bakın bu noktada keseceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen kırmızı ipimize geçelim. Şimdi sihirli halkamızın içerisine geçip kırmızı ipimizde bir adet ilmek alıyoruz ve 2 adet zincir çekiyoruz arkadaşlar. Ardından bakın üçü trabzan yapacağız. 2 kere dolama şeklinde yapacağız. Bakın 2 kere doluyorum ve uzunca bir üçlü trabzan yapacağım. Bakın ilk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği yine birlikte çekerek üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın bir adet yaptık ama bize toplamda 13 adet ikili trabzan gerekiyor. Diğer 12 taneyi de yapıp geri gelelim. Şimdi arkadaşlar bakın 13 adet üçlü trabzanımızı yaptık. Hemen bakın 2 adet zincir çekiyoruz. Ardından sihirli halkamızın içerisine girip bir adet kaydırma yapıyoruz. Bir adet zincir çekip hemen ipimizi bakın kesiyoruz. Burayı güzel sıkıştırın arkadaşlar. Şimdi sihirli halkamızı iyice sıkacağız arkadaşlar. Yalnız sihirli halkayı sıkarken bakın şu formun bozulmamasına lütfen dikkat edin. İyice bakın bu şekilde sıkalım. Şimdi arkadaşlar kırmızı trabzanları yaparken hatırlarsanız 13 adet yapmıştık. Yalnız başlangıçta bir de zincirimiz vardı. Bununla birlikte 14 adet üçlü trabzan yapmış oluyoruz. Onu da bir adet trabzan olarak kabul ediyoruz. Şimdi bu trabzanların tam ortasındaki trabzan yani
tam ortasındaki boşluk. Yanlış söyledim arkadaşlar. Şimdi buradan 7 adet sayalım. 2, 4, 6, 7. Bakın tam bu nokta. Buradan da saydığımızda yine 7 adet trabzan kalacak. Bakın hemen bu boşluğa siyah ipimle giriyorum. Tepe boşluğu değil arkadaşlar bu arada. Trabzanların arasındaki şu geniş boşluktan bahsediyorum. Bakın hemen buraya ipimizle bir adet ilmek alalım. Siyah ipimizle ardından bir zincir çekelim. Şimdi bu boşluğun içerisine arkadaşlar 3 tane tekli trabzan yapacağız. Bakın hemen tığımızın üzerine ip alalım ve buraya 3 adet tekli trabzanımızı yapalım. Aynı boşluğun içerisine. Ardından arkadaşlar bakın bir adet zincir çekin ve aynı boşluğa bakın yeniden girerek bu defa bir adet ilmek kaydırın. Bir zincir çekerek ipinizi kesin. Yalnız ipinizi bir miktar uzun tutun lütfen. Evet. Şimdi arkadaşlar bu ipimizi bir iğneye geçireceğiz. Şöyle iğneye geçirip geri geliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın ipimi iğneme geçirdim. Burası benim örgümün düz yüzeyi, burası ters yüzeyi. Şimdi ipim bakın kenarda duruyor. Öncelikle benim bu ipimi şu siyahların ortasına almam lazım. Bunun için bakın arkadaşlar iğnenizi şu siyah örmüş olduğunuz tekli trabzanların bakın hemen şöyle göz kararı bir orta noktasında içinden geçirin. Böylelikle ipimizi bir orta noktaya taşımış olalım. Şimdi ardından arkadaşlar bakın şuradaki şöyle bakın şu boşluğa geçiyoruz. Ardından arkadaşlar bakın yine buraya boşluğa geçmeyeceğiz arkadaşlar. Burada şöyle orta noktadan geçmeye çalışacağız. Bakın şu şekilde orta noktaya geçmeye çalışacağız. Yani trabzanlarımızın içinden geçiyoruz arkadaşlar. Ama yukarıya çıktığımızda bakın şöyle yine içinden boşluğun içinden geçmeniz yeterli. Bakın 2 kat yaptık. Bu yeterli. Şimdi uğur böceğinin üzerine birkaç tane de benek yapalım arkadaşlar. Hemen bir taneyi birlikte yapalım. Zaten özellikle diğer kelebek figüründe olsun ya da kedinin gözünde olsun nasıl nokta yapacağınızı göstermiştim size. Bakın ipimizi çıkardık. Hemen şu şekilde bir geçiş yapın. Ardından bakın sadece bir kere dolayacağım. Şöyle tek bir dolama olsun. Küçük bir benek yapalım. Ardından bakın batın. Tekrar iğnenizi arka tarafa geçirin. Ardından başka bir bölgede çıkın arkadaşlar. Mesela şurada bir yerde çıkalım. Böyle bir tane de buraya yapalım. Daha fazla göstermeyeceğim. Çünkü büyük bir çoğunluğunuz zaten yapmayı biliyordur artık. Hemen şöyle bir çevirelim. Evet. Şimdi arkadaşlar diğer beneklerimi de tamamlayıp geri geliyorum. Şimdi arkadaşlar bakın hem uğur böceğinin beneklerini yaptım. Hem de aynı teknikle bakın beyaz göz yaptım 2 adet. Şimdi uğur böceğinin antenini yapalım arkadaşlar. Bakın bir ucuna şöyle biraz irice bir düğüm attım. Burası şimdi arkadaşlar uğur böceğinin başını neye göre belirleyeceksiniz onu söyleyeyim size öncelikle. Bakın kanatların geniş tarafı burası. Bakın burası aşağıya doğru daralıyor. Burası genişliyor. Bu geniş olan
taraftaki yer uğur böceğinin başını oluşturuyor. Bak bu şekilde belirlerseniz figürünüz daha güzel olur. Şimdi bakın arkadaşlar, anten yapacağız. Bakın zaten küçücük bir ipim kalmıştı. Hem o da bir değerlenmiş olacak. Bakın şu bir ucunda bir düğüm var. Bakın hemen şöyle ortadan, alttan ve ortadan iğnenizi geçirin. Bakın şu anteni ne boyda bırakmak istiyorsanız ona kadar çekin. Bakın şu miktar muhtemelen yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir gir çık yapacağım ki en azından antenler daha sonra yerinde sabit kalsın diye. Bakın şöyle bir iki tur çevirdim. Bakın ardından şu antenin boyu kadar bir miktarda bir yerde yine bir şu şekilde düğüm yapacağım arkadaşlar. Ben hatta şöyle bir kendim yapmaya çalışacağım. Bakın şu şekilde bir düğüm yapalım. Şimdi kameranın karşısında yapmak biraz zor oluyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir düğümünüzü yine yapın. Evet. Kamera karşısında yapamadım arkadaşlar. Dediğim gibi bu anteninizin boyunda yine bir anten yapın. Artık uğur böceğimizin de son hali bu. Flamingo ile devam edelim arkadaşlar. Bakın hemen 8 adet zincir çekelim. Kilit zincir oluştururum arkadaşlar. 8 adet zincirime bunu dahil etmeyeceğim. Çok sık olmayan 8 adet zincirimizi çekelim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi yine arkadaşlar zincirimizin ters tarafında duran şu tek başına olan ipliklere çalışacağız. Şimdi bakın birinci zinciri atladık. İkinci zincirin şu tersinde tek başına duran ipin içerisine geçiyoruz ve bir adet sık iğne yapıyoruz. Yanındaki zincire geçiyoruz arkadaşlar. Bakın buraya da yine bir adet sık iğne yapıyoruz. Ardından bakın tığımızın üzerine ip aldık. Hemen sıradaki boşluğa geçtik. Buraya bir adet tekli trabzan yapıyoruz. Yanına bir adet daha tekli trabzan yapıyoruz. Yani bir sonraki zincire arkadaşlar. Aynı zincire değil. Bir sonraki zincire yine bir adet daha tekli trabzan. Şöyle evet alabilsem. Evet tekli trabzanımızı yaptık. Şimdi bir sonrakine arkadaşlar ikili trabzan yapıyoruz. Hemen bir adet. Bakın 2 kere de çekiyorum. Yine tığımın üzerine ip aldım. Bir sonrakine geçiyorum. Buraya da yine bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın son bir boşluğumuz kaldı. Bu boşluğumuza 6 adet üçlü trabzan yapacağız. Bakın hemen tığımızın üzerine ip alalım öncelikle. Şöyle buradan evet. Şimdi bakın üçlü trabzan yapıyoruz. Tek bir kere ip alıyoruz arkadaşlar. Bakın bir kere ip aldım. Aynı boşluğa yeniden girdim. Önce ilk ilmeği çektim. Ardından sonraki iki ilmeği çektim. Ardından son iki ilmeği çekerek üçlü trabzanımı yaptım. Bakın trabzan adedim 2 oldu. Hemen hızlı bir şekilde 4 tane daha yapalım. Bakın bu 3. Bu dördüncü üçlü trabzanım. 5 ve 6. Arkadaşlar bir saymak istiyorum. Sanırım 6 oldu. 2, 4, 5, 6. Evet 6 adet tekli trabzan yapmışız. Pardon üçlü trabzan yapmışız. Şimdi arkadaşlar bu yaptığımızın yani şu kenara ne yaptıysak tam karşısına gelen boşluğa aynısını yapacağız. Bakın hemen ne yapıyorduk? 2 adet ikili trabzan yapmıştık. Hemen buraya 2 adet ikili trabzanımızı yapalım. Bakın ilk boşluğuma girdim. İkili trabzanımı yaptım. Hemen bir sonraki boşluğa geçtim. Yine ikili trabzanımı yaptım.
Ardından bakın 2 adet tekli trabzanımız var. Sonraki boşluğa geçtim. 1 adet tekli trabzan. Hemen yine bir sonrakine geçiyorum. Oraya da 1 adet tekli trabzanımı yaptım. Şimdi arkadaşlar 2 adet sık iğne yapacağız. Başlangıçta hatırlarsanız 2 adet sık iğne ile başlamıştık. Bakın son sık iğnemizi de yaptık. Bakın şu köşeye geldik. Şu ipimi de artık gizlemeye gerek yok. Bu miktar, ay çok affedersiniz arkadaşlar, yeterli. Hemen şöyle bir kesip çıkaralım. Daha fazla elimizin altında dönüp durmasın. Şunu bir hemen çıkarmak istiyorum arkadaşlar şuradan. Şöyle bir alalım. Evet. Şimdi bakın. Köşede bakın şurada bir boşluğumuz var. Hemen bakın buraya da giriyorum. Buraya da 1 adet sık iğne yapacağım. Şimdi arkadaşlar bakın bu tarafa devam edeceğiz. Hemen ilk boşluğa giriyorum. Bakın ilk boşluğum burası benim. Ve 1 adet kaydırıyorum. 1 adet zincir çekiyorum. Ve aynı yere bakın 1 adet sık iğne yapıyorum. Ardından 2 adet tekli trabzan yapacağız. Bakın. Bu birinci tekli trabzanımız. Bu da ikinci tekli trabzanımız. Ardından arkadaşlar 3 adet ikili trabzan yapacağız. Bakın bu 1, bu 2, bu da üçüncü ikili trabzanımız. Şimdi bakın arkadaşlar 6 adet aynı boşluğa 6 adet üçlü trabzan yapmıştık. Bu noktaya geldik arkadaşlar. Bunun ilk 3 tanesine ikişer adet ikili trabzan yapalım. Bakın hemen sıradaki boşluğa girdim. Aynı boşluğa 2 adet ikili trabzan yaptım. Hemen bir sonraki boşluğa geçtim. Buraya da 2 adet. Şimdi ipimi miktar yine rahatlatayım. 2 adet ikili trabzan yaptım. Bakın ikinciyi yapıyorum. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Yine 2 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın biz bu boşluğa 6 adet üçlü trabzan yapmıştık. Bunun 3 tanesinin tepe boşluğuna ikili trabzan yaptık arkadaşlar. Her boşluğa 2 tane yapmak üzere. Şimdi diğer 3 taneye ise ikişer tane tekli trabzan yapacağız. Yani her boşluğa ikişer tane tekli trabzan yapacağız. Bakın bu birinci boşluk. 2 tane yaptım. Hemen ikinciye geçiyorum arkadaşlar. Bakın buraya da 2 tane yaptım. Hemen sonuncuya geçiyorum. Buraya da yine bakın 2 tane tekli trabzanımı yaptım. Şimdi arkadaşlar ardından bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şurada. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. 2 tane ikili trabzan, 2 tane tekli trabzan, 2 tane sık iğne var. Bunların her birinin üzerine birer tane sık iğne yapacağız. Yani toplam 6 tane sık iğne yapalım. Bakın bu ikinci. 3, 4, 5 ve 6. Ardından arkadaşlar bakın 1 adet zincir çektik. Sırada bakın şurada bizim tepemiz var. Hemen buraya gidiyoruz. 1 adet ilmek alıyoruz. Tığımızın üzerinde bekletiyoruz. Ardından bakın bir sonrakine giriyoruz. Bir sonrakine giriyoruz. Buradan da ilmek alıyoruz. Bunu arkadaşlar bakın tığımızın üzerinde 3 adet ilmek oluştu. Bunu 2 kere de kesiyoruz. Gövdeye devam edelim arkadaşlar. Bakın en son tepe noktasına gelmiştik. Bakın hemen buraya bir kuyruk yapalım arkadaşlar. Bunun için pıtırcık yapacağız. Hemen 2 adet zincir çekelim arkadaşlar. Bakın pıtırcık nasıl yapıyorduk? Şu en son
Bakın şurada birleştirme yapmış olduğum 2 adet zincir var. Bu ikisinin birden bakın şöyle içinden geçeceğim ve pıtırcığımı yapacağım. Bakın şöyle göstereyim size. Şöyle şu şekilde göstereyim. 2 adet zincirimizi çektik. Gösterdiğim noktaya arkadaşlar tığınızı geçirin. Ardından bakın bir adet zincir çekin ve tığınızda bekleyen ipten kaydırın. Şimdi arkadaşlar bakın 2 adet zincir çekin ve hemen bakın şuraları atlayın çünkü burası bizim başlangıç noktamız. Burada birleştirmiş olduğumuz 2 adet sık iğne vardı. Bu onun devamı arkadaşlar. Bakın hemen gösterdiğim noktaya tığınızı geçirin. Bir adet ip alın, tığınızda bekleyen ipten kaydırın. Bakın bu ipi bir miktar uzatın arkadaşlar. Ardından şöyle keseceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar. Bakın ipim burada. İpimin olduğu yere bakın. Bakın ipim burada. Hemen önünde bir zincir var. Bunu atlıyorum. Sonrakine bakın şu şekilde tığımı tersten geçiriyorum. Bakın örgümün düz yüzeyi burası. Burası ters tarafı. Arkadan öne doğru geçirip bakın bu ilmeği buradan arkaya doğru çekiyorum. Ardından bakın arkadaşlar tığımın geldiği şöyle bir ince tığ alayım. Bakın pardon ipimin geldiği bakın ipimin geldiği zincir burası. Bunun içerisine bakın tığımı şöyle tersten geçireceğim. Çünkü ipin geldiği noktaya geri dönmesi gerekiyor ki burada bir zincir oluşsun. Bakın tığımı geçirdim. Doğru geçiremedim. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle evet bakın şuraya geçiriyorum. Ardından bakın bu ipi alın. Bu defa da bu zincirin içerisine geçirin. Bakın böylelikle tertemiz bir yeni zincir elde etmiş oluyoruz. Bakın şu şekilde göstereyim size. Yalnız bunu arkadaşlar bu şekilde bırakmayın lütfen. Sökülür. Herhangi bir yerden bakın şöyle tığınızı geçirin. Hatta bunu küçük numara bir tığla yapalım. Bakın şuradan tığımı geçireceğim. Uygun gördüğüm bir yerden geçirdim ama arkaya doğru bir taraf arkadaşlar. Hemen bakın bir adet zincir ilmek oluşturuyorum. Bakın çekmiyorum. Ardından bir adet buraya zincir çekerek ipimi burada kilitliyorum. Şimdi ipinizi yürüterek gizleyebilirsiniz arkadaşlar ters yöne doğru. Bakın hemen bir miktar birlikte yapalım. Şimdi ben daha sonra gizlemeye devam ederim. Bu böyle dursun arkadaşlar. Bakın küçücük bir kuyruk elde etmiş olduk. Şimdi bu parçayı bırakalım arkadaşlar. Aynı renk iple devam edeceğim ben flamingo için. Şimdi bunun için 20 adet zincir çekeceğiz öncelikle. Bakın ben hep diyorum size ilk çektiğiniz zinciriniz lütfen kilit zinciri olsun. Bu zincirden sonra saymaya başlayın. Hemen 20 adet çok sıkı olmayan zincirimizi çekelim. Bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi arkadaşlar zincirinizin bakın düz yüzeyi ve ters yüzeyi. Ters yüzeyinde bulunan şu tek başına görünen, bakın şu tek başına görünen iplere çalışacağız. Buralara batarak sık iğne yahut trabzan yapacağız. Bakın şimdi 20 adet zincir çektik. Dördüncü zinciri, pardon 3 zincir atlayın, dördüncü zincirinize gireceksiniz. Bakın 1, 2, 3 atladım, dördüncü zincirim burası. Hemen bunu ters çeviriyorum arkadaşlar. Bakın dördüncü zincirimin tığınızın üzerine ip alın lütfen bu arada. İçerisine giriyoruz ve bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Ardından arkadaşlar sıradaki 3 zincire birer adet tekli trabzan yapalım. Bakın bir sonraki zincire geçtim ve bir adet tekli trabzan yaptım. Hemen bir sonraki zincire geçiyorum. Bakın bir adet ikinci tekli trabzanımı yaptım. Hemen yine tığımın üzerine ip aldım
ve bir sonraki zincirin içerisine geçip 3. tekli trabzanımı yaptım. Şimdi arkadaşlar sıradaki 2 adet zincirimize kesme yapacağız. Bakın tığımın üzerine herhangi bir ilmek almadım. Bir sonraki zincire girdim. Bir adet ip aldım ve tığımda bekletiyorum. Hemen bir sonraki zincire de girdim. Yine tığımdan içinden ip aldım. Bakın 3 adet ilmek oluştu. Bu 3 ilmeği tek seferde çekerek kesme işlemini yapıyorum. Şimdi aynısını tekrarlayacağız arkadaşlar. Bakın sıradaki zincirin içerisine girdim. Bir adet ip aldım. Bir sonrakinin içerisine yeniden girdim. Yine bir adet ip aldım. Ve bakın bu 3 ilmeği tek seferde toplayarak kesme işlemi yaptım. Şimdi arkadaşlar sıradaki 4 zincirin her birine birer adet sık iğne yapalım. Bakın bu birinci sık iğnemiz. Bir sonrakine geçiyorum hemen. Bu ikinci sık iğnemiz. Sonrakine geçeceğim arkadaşlar. Üçüncü sık iğne. Ve yine bir sonrakine geçtim. Bu da 4. sık iğnemiz. Şimdi arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5 adet zincirim kaldı benim. Şimdi sıradaki 4 zincire 2'şer adet sık iğne yapacağız. Bakın hemen birinciye batıyorum. Birinci sık iğnem. Aynı boşluğa yeniden giriyorum. İkinci sık iğnem. Hemen bir sonrakine geçiyorum arkadaşlar. Bakın bu birinci sık iğne. Aynı boşluğa ikinci sık iğne. 2 oldu arkadaşlar. Hemen bakın bir sonrakine geçiyorum. Birinci sık iğne. Aynı boşluğa ikinci sık iğne. Bunu 4 kere tekrarlayacağız demiştik. Ve bu da artık 4. kez tekrarım. Aynı boşluğa bir sonraki zincire birinci sık iğne. Aynı boşluğa ikinci sık iğne. Şimdi bakın arkadaşlar son bir zincirimiz kaldı. Bu zincirin içerisine 5 adet sık iğne yapacağız. Bakın hemen önce bir zincirimize girelim. Bu bizim birinci sık iğnemiz. Ardından aynı boşluğa şöyle açayım arkadaşlar. Aynı boşluğa ikinci sık iğne. Aynı boşluğa şöyle üçüncü sık iğne. Aynı boşluğa dördüncü sık iğne. Bakın bu arada örgümde diğer tarafa dönmeye başladı. Bakın aynı boşluğa 5. sık iğne. Şimdi arkadaşlar bakın. Hemen bir sonraki boşluğa yani sıradaki boşluğa bakın benim sık iğnelerimin başladığı nokta burası. Bakın şurada hemen bir adet boşluğum var. Hemen buraya batıyorum. Tığımın üzerine herhangi bir ilmek almadım bakın. Şunu da şöyle alta alayım bu arada. Bakın. Bir adet ilmek aldım. Tığımda bekleyen ipten kaydırdım. Hemen bir adet zincirimi çekeceğim arkadaşlar. Ardından ipimi keseceğim. Ve burayı sıkın arkadaşlar, sökülmesin. Evet, boyum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi beyaz ipimize geçelim arkadaşlar. Ve hemen bakın bir adet ilmek oluşturalım. Bakın bir adet ilmek oluşturdum. Bu ilmeğinizi şöyle bir miktar uzun tutun arkadaşlar. Bakın burada şu en orta noktaya arkadaşlar zincirin altından bakın ilmeğinizi oluşturduğunuz ilmeği şu şekilde geçirin. Evet. Şimdi bakın bir adet zincir çekiyoruz. Şimdi aynı yere tığınızın üzerine ip alın. Bakın bir adet tekli trabzan yapıyorum. Hemen bakın sonraki boşluğa geçiyorum. Sonraki tepe noktasına geçiyorum. Bakın buraya da yine bir adet tekli trabzan yapıyorum. Ardından bakın bir adet zincir çekip buradaki ipimi yine kesiyorum. Şöyle beyaz ipimizi geri alalım arkadaşlar. Hemen siyah ipimize geçeceğiz. Ama önce
Şu beyaz ipi şöyle bir arkaya doğru alayım. Şöyle bir parça alsam benim için yeterli. Daha sonra bunu gizlemeye devam edeceğim. Şimdi hemen siyah ipimizi alalım arkadaşlar. Gaga yapacağız çünkü buraya. Bakın. Hemen bir adet yine ilmek oluşturun. Şimdi bakın. Beyaz ip ile bakın 2 adet tekli trabzan yapmıştık. Bunun hemen birincisine bu ipimizi geçireceğiz. Bakın birinciye ipimizi geçirdik. Ardından arkadaşlar bakın. Ya hemen yanındaki tekli trabzanın tepesine de giriyorum. İpimi de şöyle bir atayım. Hemen buradan da bir adet ilmek alıyorum. Bakın tığımın üzerinde 2 adet ilmek oluştu. Bakın önce bir taneyi çekiyorum. Ardından geri kalan 2 taneyi birlikte çekiyorum. Şimdi bakın bu son boşluğumuza bir adet de tekli trabzan yapacağız. Bakın hemen tığımın üzerine ip aldım. Aynı yere tekrar giriyorum ve bakın bir adet tekli trabzan yapıyorum. Ve bir adet zincir çekerek ipimi kesiyorum. Bakın bu da gagası arkadaşlar. Tabii iplerimizi gizleyeceğiz. Bakın şu şekilde göstereyim size. Bacakları geçelim arkadaşlar. Bunun için 15 adet zincir çekelim hemen. Bakın ilk zincirim kilit zincir. Hemen ardından saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi arkadaşlar 15 adet zincirimizi çektik. Şimdi 2 adet zincir atlıyoruz. 3. zincirin bakın içerisine giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum ve tığımdaki ipten kaydırıyorum. Ardından 2 zincir çekiyorum. Az önce batmış olduğum aynı zincirin içerisine yeniden giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum ve tığımda bekleyen ipten kaydırıyorum. Bakın bu şekilde flamingonun tırnaklarını oluşturduk. Şimdi arkadaşlar 6 adet sık iğne yapalım. 6 farklı zincirin içerisine. Şimdi bakın hemen sıradaki boşluğa giriyorum. Bir adet sık iğne yapıyorum. Bir sonraki zincirin içerisine giriyorum. İkinci sık iğne. Sonraki zincire geçiyorum. Üçüncü sık iğne. Sonrakine geçiyorum arkadaşlar. Dördüncü. Sonrakine geçiyorum. 5 ve 6. sık iğnemi bakın yapıyorum. Şimdi ardından arkadaşlar 2 adet zincir çekin ve aynı yere bir adet sık iğne daha yapıyoruz. Bakın aynı yere girdim ve bir adet daha sık iğne yaptım. Ardından arkadaşlar geri kalan zincirlerimiz boyunca her zincirin içine bir tane sık iğne yapacağız. Bakın 2, 4, 6 tane zincirimiz kalmış zaten. Hemen 6 tane daha sık iğne yapıp bu bacağı bitirelim. Şimdi diğer bacağı da göstereceğim size. Çünkü flamingomuzun bakın bir bacağı dizden kırık şekilde, bükülü şekilde daha doğrusu. Diğer bacağında bu detay yok. Hemen dolayısıyla diğer bacağı da birlikte yapalım. Evet sonuncuyu yaptık. Bir adet zincirimizi çekelim ve ardından ipimizi keselim. Bakın bu bizim birinci bacağımız. Hemen ikinciye geçelim arkadaşlar. Bakın bunun için de yine aynı şekilde şöyle arkadaşlar bir ipimi düzelteyim de bunun için de yine aynı şekilde 15 adet zincirimizi hemen hızlı seri bir şekilde çekelim. Hemen bir kilit zinciri oluşturalım. Ardından 15 zincir çekelim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15. Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar bakın 2 zincir atlayın. 3. zincirin içerisine girip bir adet ilmek kaydırın. Ardından bakın 2 zincir çekin. Aynı boşluğa yeniden girip bir adet ilmek kaydırın. Şimdi geri kalan zincirlerin tamamının içerisine sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bakın hiçbir şey yok. Sonuna kadar her zincirin boşluğuna girip bir adet sık iğne yaparak bu bacağı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Yapıp geri gelelim. Flamingonun son halini arkadaşlar hemen bir paylaşmak istiyorum sizinle. Bakın boynu şuradan buraya gövdedeki şu kesimle birleştirdim. Normal pembe yani örgü örmüş olduğum pembe iple birleştirdim arkadaşlar. Yalnız bacağı birleştirirken bakın ilk örmüş olduğumuz bacak kıvrımlı bir bacaktı. Bakın onu şu şekilde üste gelecek şekilde dikebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen şu gözü de göstermek istiyorum size. Bu gözün yapılışını size göstermedim. Daha önce kedi ve ahtapot figürleri yapmıştım. Bu figürler part 2'de yer alıyor. Burada bu gözü nasıl yapacağınızı zaten anlatıyorum. Oradan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın son hali bu. Şurada küçücük bir kuyruğu var. Havaya kalkıyor ama kara motifimize diktiğimiz zaman zaten burası sabitlenecek. Şu arkadaki ipleri arkadaşlar çok gizlemek için uğraşmayın. Zaten motife diktiğimiz zaman bunlar hiçbir şekilde görünmeyecek, altta kalacak.